Yemek şablonumdan herkese yeniden merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Birçok kişinin zor olduğunu düşünüp ben yapamam, kıvamını tutturamam dediği katkısız %100 doğal el emeği, ev yapımı nar ekşisi tarifini paylaşacağım. İsteyen herkesin çok kolay yapacağı, gözle büyütüldüğü kadar zor olmadığını videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Acımadan nasıl kaynatılır, bozulmadan, köpürmeden nasıl muhafaza edilir, faydaları nelerdir hepsini sizlerle paylaşacağım. İzleyen herkese iyi seyirler. Burada 13 kilo mayhoşu yani ekşi kırmızı renkli narım var. İçi beyaz nar almayın, koyu renkli tavsiye ederim. Nasıl kolayımıza geliyorsa kesip dilimlere böleceğiz. Tanelerin daha rahat dökülmesi için tersine çevirip hafifçe vuralım. İçinde çürüğü varsa onları ayıralım. Şöyle hiç tane kalmayacak şekilde ayıklayalım, ziyan olmasın. Beyazları ayıklayalım, acı bir tat olur yoksa. Rengi de tadı da tam istediğim gibi narın. Yapması o kadar kolay ki hiçbir masrafı ve zorluğu yok. İzledikten sonra keşke şimdiye kadar hazır almasaydım, kendim yapsaydım diyeceksiniz. Sadece biraz zaman alıyor. Her zaman da yapacağımız bir şey değil zaten. Yılda bir sefer yapılıyor. Mutfakta yarım gün telaş oluversin. Yıl boyunca doğal nar ekşisi yiyeceğiz. Buna değer. Şöyle listerim var. Çok daha kolay bir yöntemle etrafa sıçratmadan, çok batıp çıkmadan seri bir yöntemle çıkaracağız suyunu. Gördüğünüz gibi beyaz bir keseye birkaç avucum dolusu doldurup bilek gücü kullanarak yapacağım. Çok doldurmayın, az az daha kolay oluyor. Böyle etrafa suyu sıçradı derdi yok, daha temiz iş. Robottan geçirerek yapmanızı hiç tavsiye etmem. Hem etrafa suyu çok sıçrıyor, hem de ne kadar süzgeçten geçirseniz de mutlaka koyu bir tortusu kalıyor ezildiği için. Bu da kaynatırken ister istemez dibinin yanmasına sebep oluyor. Yanıksı bir koku olacaktır. Nereden baksak bu yöntem daha garanti. Taneler küçüldükçe toparlayıp dibe doğru aktarıp büzelim. Bakın tortudan en ufak bir kalıntı yok. Kaynama uzun süreceği için hiç tortunun olmaması çok önemli bir ayrıntı. Ne kadar kısık ayarda kaynatsanız da yanık kokulu bir nar ekşisi olur, yiyemezsiniz.
Bir damla suyu kalmayana kadar sıktığım tortusunu göstereceğim. Bunu da değerlendireceğim. Hem kabuğunu hem bu tortusunu güneşe serdim tıkır tıkır kuruyana kadar. İshal gibi durumlarda küçük bir kuru kabuğu birkaç dakika suda kaynatın. Şekersiz için. Aynı şey tortu kurusu için de geçerli. Anında bağırsaklarınızı düzene sokar. Güneş yoksa veya zamanınız kısıtlı ise bir petek yanında veya fırında da kurutabilirsiniz. Aynı zamanda tortusunu kurutmadan içine biraz su ekleyip birkaç dakika kaynatıp meyve suyu halinde de tüketebilirsiniz. Sıkma işlemi bitti. Tedbir amaçlı keseye döküp bir kez daha süzeceğim. Bakın dibine aynı su gibi hiç tortu kalıntısı yok. Genişçe bir tencereye alacağım. Rahatça karıştıra karıştıra buharlarını çıkaracağız. Artı taşmalar olmaması için. Kaynayıncaya kadar üstünü kapatacağım. Sonra kapağını alıp büyük ocağın en kısık ayarına getirip sıklıkla karıştıra karıştıra kaynatacağız. Bakın ilk baştaki rengi epeyce açık, kaynadıkça koyulaşacak. Oluştukça üstündeki köpükleri alalım. Her defasında savura savura karıştıralım ki bu sayede buharı daha hızlı çıksın. Şöyle kenarlarda oluşan köpükleri peçeteyle silelim. Uzun süre kaynayacağı için buraları silmeyince bir müddet sonra yanıyor. O yanıksı koku içine siniyor. Onun için mutlaka tencerenin etrafını temizleyelim. Kaynaya kaynaya epeyce azaldı ve koyulaştı. Bakın. Nar ekşisi o kadar faydalı ki enfeksiyon hastalarında bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır. Kalp damar tıkanıklığını açar, böbrekleri temizler, sindirimi kolaylaştırır. Şekeri dengeler, özellikle hipertansiyon hastaları için tansiyonun düşmesini sağlar. Kanı temizler. Daha sayamadığımız birçok faydaları var. Yeter ki yapın, evde bulunsun. Tabii ki de doğal olanı, hazır satılanı değil. Şöyle biraz tabağa döküp dolapta birkaç dakika beklettim kıvamına bakmak için. Benim için yeterli değil, biraz daha koyulaşmasını istiyorum. Eğer siz koyu olmasını istemiyorsanız bu kıvamdayken kapatın, tercih size kalmış. Köpürüp bozulmayan iyi bir nar ekşisi yapacaksak tam da bu kıvama gelmesi, göz göz baloncukların çoğalması gerekiyor. İyi kaynamış nar ekşisi 5 yılda dursa bozulmaz, aynı pekmez gibi. Konsantre meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz. İster salatalarda, çiğ köftede, kısırda, koyun sofraya, ekmeğe banıp yiyin mis gibi. Kısık ayarda tam 3 saat kaynadı. Kapatıp soğumaya bırakacağım. Saklama koşuluna gelince soğuduktan sonra mutlaka ağzı kapaklı kuru cam şişelerde muhafaza edeceğiz. Ağzını sıkıca hava almayacak şekilde kapatın. Işık ve güneş görmeyecek serin bir yere koyun. Açtıktan sonra dolaba koyun. Aynı reçel gibi. Köyde kazanlarla kaynatanlar dolaba koymuyorlar. Zaten bu mümkün değil.
Bakın kıvamı tam yerinde olduğu, ne duru ne çok koyu. Kokusu, tadı türlü türlü mis gibi oldu. Hiç de zor değilmiş, ben de yapabilirim dediğinizi duyar gibiyim. Tam 13 kilo nardan 1 kilo 800 gram nar ekşisi çıktı. Marketten aldığımız nar ekşisinin uzaktan yakından nar ekşisiyle hiçbir alakası olmadığı gibi bir sürü zararlı kimyasallar var. Doğal ve uğraştırıcı olduğu için ev yapımı hem pahalı hem de sağlıklıdır. Artık kendimiz yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizler için isabetli, faydalı bir video olmuştur. Kanalımda aradığınız birçok tarifim mevcut, bakmak isterseniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak ve kaydederek bana destek verirseniz çok sevinirim. Daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.